Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Hangi enerjiler aktif hayatında dediğimizde katılım kartı ve anlaşmazlık çatışma. Bugün enerjisine baktığımızda birazcık böyle sosyal ortamlarla ilgili, sosyal ortamdaki durumlar ve kişilerle ilgili sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Anlaşmazlık ve uyumsuzluk içerisinde olduğu bir gün olacak aslında. Köpek metaforu olarak geliyor. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir dedi. Evrensel enerji kartı, korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında aklımızdaki kişinin daha çok böyle toplumsal durumlarla ilgili bazı gelgitlerinin olacağı bir gün olabilir. Özellikle sadakat duygusunu hissettiği anne, baba, yakın gördüğü kişilerle ilgili bazı sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Onları korumak adına onlara söylenen bir cümle olabilir, onlara yapılan bir hareket olabilir. Bu durumlarla ilgili daha çok böyle koruma içgüdüsüyle tetikte olduğu bir gün olacak diyebiliriz. Genel olarak, sosyal olarak çok da böyle kendini rahat hissetmediği, biraz sıkıntılı olduğu bir gün olabilir aklınızdaki kişi için. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer ciddi bir korkusu var ama yani sadakat duyduğu, sevdiği, işte aile gibi gördüğü diyelim kişilere karşı onları korumakla ilgili bir tetikte olma durumu olacak diyebilirim. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde kılıçların dörtlüsü bağımlılıkla beraber geldi. Şimdi kılıç dörtlüsü iyileşme süreçlerinden bahseder. Kişinin kendini geriye çekmekten, iyileşmeye çalışma durumlarından bahseder. Bazen de böyle terk edilmişlik, sevgiden dışlanılmışlık hissi de vardır. Şimdi bu noktada yani net bir şekilde bugünün konusu aklınızdaki kişi için aile diyebiliriz. Ailesindeki bazı sorunlar olabilir. Birbirleriyle aralarında sorunlar olabilir. Ama çok net bağımlılık çalıştırdı. Yani bu nasıl söyleyeyim, normal bir bağın dışında biraz böyle bağımlılığa doğru dönüşmüş olan bazı durumlarla yüz yüze geldiği bir sürecin içerisinde böyle bir bağımlılık çalıştırdığı kişiyle ilgili bazı iyileşme süreçleri başlamış diyebilirim. Cümleyi kuramadım. Şimdi özellikle ev, hane gibi gördüğü, bağımlılık duyduğu bu kişilerle ilgili bu kişilerin onu dışladığını düşündüğü bir gün olabilir, düşüneceği bir gün olabilir. Onların onu sevmediğini düşünüyor olabilir. Bağımlılık da aslında bu vardır. Bağımlılık enerjisi çalıştığında aslında bu kişiye karşı, bu kişiden daha doğrusu kişi yeterli sevgiyi, güveni alamamıştır. O yüzden bağımlılık geliştirir. Ne kadar kötü davransa da ya da onu sevdiğini hissettirmese de kişi bundan kopamaz. Burada çok net bunu hissettiği bir gün olacak. Yani aslında kurtulmak istiyor, iyileşmek istiyor bu durumun içerisinden. Bakın bu anne olabilir, baba olabilir, kardeş olabilir, bir partner durumu bile olabilir ama daha çok anne gibi hissettirdi. Bu kişiyle ilgili aslında çok net bazı şeylerin farkında. Bazıları için şunu da söyleyebilirim. Mesela diyebilirsiniz ki annesiyle arası çok kötü ya da annesini sevmiyor bile diyebilirsiniz. Bu öyle bir şey değil. Yani ne kadar sevmiyorum dese de ne kadar uzak bile olsa oradaki farklı bir yani adı üstünde bağımlılık aslında var. Bağlantı var diyebiliriz. Bilinçaltı o tarafa doğru onu çekiyor diyebiliriz. Bununla yüzleştiği bir gün olacak. Bunlarla mücadele ettiği bir gün olacak. Neden bu durumun içerisinde dediğimizde ağır geldi bugünkü durumu. Dünya kartı geldi. Karmalardan bahseder bize dünya kartı. Evet, yeni başlangıçlar da vardır. Yeni başlangıçları da aktarır ama karmayı da aktarır bize dünya kartı. Gece gündüz ve mezar kartıyla beraber. Şimdi burada artık dengeye gelmesi gereken bir aklınızdaki kişi var. Yakın geçmişte bazı şeyler yaşamış olabilir. Ve artık o karanlığın dağılması gerekiyor. Yani bu karmanın bitmesi gerekiyor. Çok net bunu söyleyebilirim.
Yanlış olabilir ama artık yani sistem ona diyor ki tamam sen buradan çıkacaksın, çıkmak zorundasın ve bu karmayı bitirmek adına bu kişi ya da bu durumlarla yüzleştiği bir sürecin içerisinde. Bu durum onun hayatına neler getirecek dediğimizde yakın gelecekle ilgili değnek dokuzlusu geldi. Şimdi değneklerin dokuzlusu korkudur, duvar örmektir. Kendini koruma ihtiyacıdır, yük almaktır. Burada birazcık böyle araba ve fareler kartıyla aradaki o sıkıntılı durumlarla yüz yüze geldi. Bunlarla yüzleşmek zorunda, hesaplaşmak zorunda kaldığı bir süreçte olacak ve bu süreç onun için birazcık zorlayıcı olsa da artık kendi kararlarını kendinin vermesi gerektiğini fark edip bu konuda harekete geçeceği bir gün olacak diyebilirim. Bir süreç olacak diyebilirim. Çok ciddi zorlayacaklar ama bu durum her neyse zorlanacak. Bu durumun size yansımasına bakalım. Tılsım beşlisi. Dinerlerin beşlisi. Sevgiden yoksun hissetmek. Değersizlik hissi. Şimdi karşınızdaki kişinin bu bağımlılığı ya da bu karmik durumun içerisinde olması tabii ki sizi de direkt etkiliyor. Sizi çok fazla zaman ayıramıyor olabilir. Hatta bu kişi ya da durumlarla ilgili aranız bozulmuş olabilir. Bu durumlardan ya da bu kişilerden dolayı. Kendinizi sevilmiyor hissediyor olabilirsiniz. Sizi değersiz hissettirmiş olabilir. Bir kısmı diğer taraftaki sorunlarla mücadele etmekten. Diğer kısmı çok fazla bağlıysam bu kişiye karşı yani işte bağımlılık duyduğu kişiye karşı. O yüzden de burada bir sevgiden yoksunluk, değersizlik hissi sizde oluşmuş olabilir. Yakın geçmişte daha çok böyle ikilemlerinizin olduğu, ne yapacağınıza karar veremediğiniz, zihniniz ve kalbinizin arasında gidip gelen bir durum yaratmış zaten. Çok da böyle sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir süreçmiş. Biraz yorucu bir süreç olmuş sizin için. Yakın gelecekte size neler getirir bu durum dediğimizde aslında çok güzel geldi. Kadehlerin içi olanı geldi. Şimdi Kupa Prensi. Kupa Prensi yavaş yavaş böyle adım atmaktan bahseder, harekete geçmekten, haberleşmelerden bahseder bize. Kupa Prensi olduğu için evet çok böyle belki beklediğiniz yüksek bir İletişim olmayabilir ama ya da beklediğiniz şekilde bir teklifle gelmeyebilir ya da bu durum mesela yaşadığınız sıkıntılı durumları tamamen ortadan kaldıracak bir şekilde gelmeyebilir. Ama gelecek ve sevgiyle gelecek. Yani burada o aldığı yükleri hissedeceksiniz. Yani buradaki durum belki de sizin daha anlayışlı olacağınız, daha net görebileceğiniz daha doğrusu bir süreç ortaya çıkaracak olabilir. En net size yansımasını da şöyle söyleyebilirim. Değneklerin süvahisi geldi. Değnek şövalyesi. Değnek şövalyesi bize arzuyla hızlanan ilişkilerden bahseder. Böyle sabırsızlık durumlarından da bahseder ama daha çok böyle tutkuyla güzel eylemlerden, harekete geçme durumlarından bahseder. Güzel geldi. Bu süreçte karşınızdaki kişi birazcık yorulacak. Bunun farkında olmanızda fayda var. Özellikle biliyorsanız, yani diyorsanız ki evet annesiyle babasıyla işte vesaireyle işte çok ciddi sorunları olan biri ve şu an yine bunlarla uğraşıyor diyor olabilirsiniz. Böyle diyorsanız özellikle burada birazcık daha yaşanılan şeyin sizden farklı olduğu, sizden dolayı olmadığı, yani aranızdaki durumun bile bu kişilerden kaynaklı olduğunun farkına varmanızda fayda var. Yani kendi üzerinize almayın sıkıntılı durumları. Ve burada sizin kendi hayatınızla ilgili görmeniz gereken ne var? Buna odaklanmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi sizin için bugün neler olabilir buna bakalım ama. Değneklerin onlusu geldi sizin için de. Yük alan taraflar birleşmiş diyebilirim. Değnek onlusu da yük almaktan bahseder. Derin üzüntüden bahseder. Yalnızlık hissinden bahseder. Fazla yük almaktan. Başkalarının yüklerini sırtlayıp hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıp aslında karmalarına ya da tekamüllerine küçük engeller koyuyorsunuz diyebilirim. Neden? Yani sürekli takip eden arkadaşlarım ara ara konuşuyoruz bunu ama insanların hayatına yardım ettiğimizi düşünüyoruz. Kolaylaştırmaya çalışıyoruz ama bilmiyoruz ki onların tekamülündeki hangi aşamada olduklarını, hangi duruma hizmet ettiğini o engellerin. O yüzden karşınızdaki insanlar sizden yardım istemeden, karşınızdaki insanlar sizden bir şey talep etmeden vermemeye özen göstermenizi nacizane ben tavsiye ederim. Çünkü örneğin bir durum var. Sizden yardım istemiyor ama siz dahil oluyorsunuz. İşte anne babasıyla ilgili diyelim ki bir sıkıntılı bir süreci var. O sizden yardım istemiyor. Yani yardımınızı düzelt vesaire demiyor ama siz dahil oluyorsunuz işin içerisine.
Orada görmeleri gereken, yüzleşmeleri gereken, vermeleri gereken bir sınav var. Ama siz ne yapıyorsunuz? O anki sorunu ortadan kaldırarak ya da yumuşatarak, artık hani o duruma göre değişir. O sürecin ertelenmesine sebep oluyorsunuz. Daha sonra ne oluyor? O karma verilmediği için, o sınav verilmediği için bir sonraki aşama daha ağır ve yorucu olarak gelebiliyor. Ama tabii ki sizden destek isteyen kişiler olduğunda tabii ki de destek verebilirsiniz. Bu şifacılıkta bile böyledir. Yani sizden yardım istemeyen, sizden şifaya aracılık etmenizi istemeyen kimseye bunu yapmamalısınız. Tanrıcılık oynamamalısınız derler. Çok da söylerim bunu. Çok severim çünkü. İnsana kendine gelmesini hatırlatan bir cümledir her konuda. Çünkü biz çoğunlukla her konuda böyle olabiliyoruz o egonun şeyinde kaldığımızda. Dedik, hemen devam ediyorum. Şimdi değnek konusuyla yük aldığınız, biraz bu yükleri sırtlandığınız bir süreç olabilir bugün enerjisinde. Artık bunlarla yüzleştiğiniz, bunların neden olduğunu, neden bu yükleri aldığınızı fark ettiğiniz bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Ve burada birazcık da şey var. Sanki o sorumlulukları, aldığınız yükleri paylaşmaya başladığınız bir süreç olacaksa burada güzel bir yardım gelebilir. Bunun en büyük sebebi de kılıç onlusu ve pusulayla. Şimdi kılıçların onlusu ciddi yaralar almaktan bahseder. Yani bittim kalkıyorumun başlangıcıdır. Çok ciddi yaralar almış olabilirsiniz yakın geçmişte. Sevdiklerinizden, güvendiğiniz insanlardan ve yolunuzu kaybetmiş, hissetmiş olabilirsiniz. Bu noktada artık o yaraları hatırlayarak ya da o yaralardan aldığınız derslerle yönünüzü belirlemek aşamasındasınız. Artık size verilen o yüklerin, o derin üzüntünün, sıkıntılı süreçlerin neden olduğunu, niye bunları yaşadığınızı fark ettiniz ve bunlardan artık arınmak adına paylaştığınız, o yükleri paylaştığınız bir süreç var diyebilirim. Yakın gelecekte bu durum sizin hayatınıza neler getirir? Yıldız kartı ve Meryem Ana kartı. Meryem Ana şefkatten bahseder. Anne olan veya olgun bir dişil enerjiden, annelik içgüdüsüyle beslemekten bahseder. Burada anne olan birinden ya da anne gibi merhametli, şefkatli birinden destek alacak olabilirsiniz bu sürecin içerisinde. Yıldız kartı parlamaktır, kaderin değişmesidir, kendi gücünün farkına varmaktır. Ben bu resmedilişte Rumi'de daha farklı ama klasik tarottaki resmedilişiyle beraber bendeki en büyük hissiyatı yalnızlıktır. Bu noktada birazcık yalnızlığınızı paylaşan birileri olacak diyebilirim. Yalnız kalma korkunuzdan kaynaklı yük alıyor olabilirsiniz. Çünkü başkalarına yardım ederseniz varlığınızın kabul edilmesi ve sizi seveceklerini düşünüyor olabilirsiniz bilinçaltı düzeyde. Bu noktada yıldız kartıyla beraber o yalnızlığınızı paylaşacağınız güzel bir enerji ortaya çıkacak olabilir. Size bu yalnızlık korkusunun sebebini hatırlatacak ya da bu işi şifalandıracak bir adım gelecek olabilir. Güzel. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün olumlamasını ve mesajı alalım sizin için. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Şu da ortak olsun o zaman. Mesaj kartını da ortak alalım o zaman. Bir şeyin sonu genellikle başka bir şeyin başlangıcıdır dedi. Biten şeyler varsa yeni güzel şeylere kalbinizi açın. Ortak olumlama, bedenimi çok seviyorum. Birlikte birçok zorluğun üstesinden geldik. Olduğum halimle gurur duyuyorum diyebilirsiniz. Bedeninizi sevmeyi hatırlayın bugün lütfen. Bir seçen arkadaşlarım. Hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum. Evrenle uyum içerisindeyim. Hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum. Evrenle uyum içerisindeyim. 2'yi seçen arkadaşlarım, kalbim her zaman sevgiye açık. Çevreme mutluluk, sevgi, güven ve neşe yayıyorum. Ve 3'ü seçen arkadaşlarım, geçmişin yüklerini geride bırakıyorum. Yaşamım temiz ve duru. Güzel. Alın, kabul ettik hepsini. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.